Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle elinizde bir rapor var ve dünya bir anda başınıza yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Belki içinizden neden ben diye geçiriyorsunuz. Belki de bunun hala bir gerçek olmadığına inanmak istiyorsunuz. Şu an en başta bilmenizi istiyorum. Şu an hissettiğiniz korku, öfke, belirsizlik, bunların hepsi çok normal. Siz bir vaka veya bir dosya numarası değilsiniz bizim için. Siz bu zorlu yolculuğa çıkan bir insansınız ve bu yolda yalnız değilsiniz. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Yıllardır yüzlerce, binlerce hastamla tam olarak bu anı yaşadım. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu bir son değil. Bu yönetilebilir bir sürecin başlangıcı. Bu videoda hem ruhunuzu hem de bedeninizi koruyacak, sizi yanlışlardan uzak tutacak gerçek ve güvenilir bilgileri konuşacağız. Öncelikle nasıl başlayacaksınız? Bunlardan bahsedelim. Birincisi Doktor Google'dan uzak durun. Lütfen internette gördüğünüz her şeyi okumayın. Her kanser parmak izi gibidir. Kişiye özeldir. İnternette okuduğunuz 3 ay ömür biçilen hasta siz değilsiniz. İkincisi kendinizi suçlamayı bırakın. Bunu ben yaptım. Sigara içtim, stres yaptım, geç kaldım. Bu düşünceler enerjinizi tüketir. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama bugünü ve yarını yönetebiliriz. Unutmayın ki suçluluk duygusu iyileştirmez. Aksine sizi zayıflatır. Üçüncüsü kabuğunuza çekilmeyin. Herkese anlatmak zorunda değilsiniz ama sizi gerçekten seven, destek olacak bir iki kişiyle bu yükü paylaşın. Yalnızlık bu sürecin en ağır yüklerinden biridir. Şimdi en önemli kısımla devam edelim. İşin psikolojisi. Bu süreçte çevrenizden çok fazla tavsiye duyacaksınız. Ama bazıları iyi niyetli olsa bile size zarar verebilir. Bir kanser hastasına yapabileceğiniz en büyük kötülük nedir biliyor musunuz? Ona sürekli pozitif ol, gülümse, sakın üzülme demektir. Biz buna zehirli pozitiflik diyoruz. Hastalar üzülmekten değil, üzülmelerine izin verilmemesinden yorulurlar. Bırakın ağlasınlar, bırakın korktuklarını söylesinler. Moraliniz bozuk diye tedaviniz başarısız olmaz. Siz robot değilsiniz, insansınız. Lütfen gülümse demek yerine sadece şunu söyleyin, yanındayım. İşte bu yüzden duygularınızı bastırmayın. Ağlamak istiyorsanız ağlayın, gerekirse bir uzmandan destek alın. Bu bir zayıflık değil, doğru bir adımdır. Bu yükü tek başınıza taşıyamazsınız. Sevdiklerinizle paylaşın. Özellikle çocuklara karşı dürüst olun. Bunu daha uygun bir dille anlatabilirsiniz. Vücudumda yaramaz hücreler var ve tedavi olacağım demek belirsizlikten çok daha iyidir. Şimdi ise işin tıbbi tarafına gelelim. Burada yapılan bazı hatalar bazen tedavinin kendisinden bile daha belirleyici olabilir. Özellikle şu 3 hataya dikkat edin. Kanser tedavisi aldıktan sonra tedavinizi sabote eden bu 3 büyük hatadan uzak durun. Birincisi bıçak değerse kanser yayılır efsanesi. Ameliyat hastalığı yaymaz. Gecikme yayar. Bilime güvenin. İkincisi şeker kanseri besler diyerek aç kalmak. Aç kalan vücut savaşamaz. Dengeli beslenme tedavinin bir parçasıdır. Üçüncüsü internetten ömür biçmek. Google'daki istatistikler eskidir. Sizin hikayeniz size özeldir. Lütfen doktorunuz dışında kimseye kulak asmayın. Bu hatalara ek olarak bir de mucize arayışı var. Biliyorum insan bir umut arıyor ama bazen o umut sandığınız şey tedavinin önündeki en büyük engel olabilir. Doğalsa zararsızdır yalanına inanıp tedavinizi yakmayın. Komşunuzun önerdiği o mucize ot kullandığınız ilacı etkisiz hale getirebilir. Hatta karaciğerinize ciddi zararlar verebilir. Isırgan otu, zerdeçal, sarımsak bunlar ilaçtır evet ama etkileşime girer. Kemoterapinin, immünoterapinin, akıllı ilaçların etkisini azaltabilir. Doktorunuza sormadan ağzınıza tek bir bitkisel ürün bile koymayın. Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Evet neleri yapmamanız gerektiğini konuştuk. Peki ne yapacağız? Çok basit. Doktorunuza soru sorun. İkinci görüş almaktan çekinmeyin ve hareket edin. Hafif yürüyüşler hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelir. Son olarak şunu unutmayın. Kanser birçok türüyle kronik bir hastalık gibi yönetilebiliyor artık. Bu bir son değil. Bu yeni bir normal. Amacımız sadece hastalığı tedavi etmek değil. Sizin yaşam kalitenizi korumak. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sorularınızı yorumlara yazın. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Sağlıkla, umutla ve bilimle kalın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.